Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Hikmet Tanrıverdi. Bugün sizlere dijital dünyanın kapılarını aralayan ve yapay zeka ile sohbet etme deneyimini bambaşka bir seviyeye taşıyan Po.com'dan bahsedeceğim. Po, kullanıcılarına farklı yapay zeka modelleriyle sohbet imkanı sunan yenilikçi bir platform. Burada dil işleme teknolojisinin en ileri örnekleriyle etkileşime geçebilir. Farklı yapay zeka botlarından çeşitli konularda bilgi alabilir ve sohbet edebilirsiniz. İster eğlenceli bir sohbet arayın, ister karmaşık sorularınıza yanıt bulun ya da benim en çok beğendiğim ve bu videoda size anlatacağım kod bilmeden uygulama yapma ve canlı olarak yaptığınız uygulamayı da anında deneyip kontrol edebilmeniz için Po.com sizin için ideal bir ortam sunuyor. Platformun kullanıcı dostu arayüzü AI sohbetlerini kolayca başlatmanızı ve sürdürmenizi sağlıyor. Ayrıca Po.com üzerinden birçok farklı dilde sohbet edebilmeniz mümkün. Bu da onu global bir kitle için cazip hale getiriyor. Bugünkü videomda Po'nun sunduğu bu harika imkanları, siteyi nasıl kullanabileceğinizi ve bu deneyimden en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğinizi detaylı olarak anlatacağım. Ama başlamadan önce tekrar hatırlatmak istiyorum. Videomuzu beğenirseniz, abone olursanız mutlu olacağız. Hepinize teşekkür ediyorum. Hazırsanız hemen başlayalım. İyi seyirler. Evet arkadaşlar, şimdi po.com sitesine kayıt yapıp girdiğimizde karşımıza böyle bir şey çıkıyor. Şimdi burada ne var? Burada son çıkan yapay zekaların aşağı yukarı hepsi var. Llamas'ından tut, e, Cloud'un diğer modelleri, Gemini'nin diğer modelleri, ChatGPT'nin bütün modelleri hepsi burada ve Stable Diffusion gibi imaj yaratan, e, resim yaratan e, yapay zekalarda dahil olmak üzere bütün aşağı yukarı piyasada görebileceğiniz tüm e, yapay zekalar burada. Ayrıca hazır botlar var. Burada işte Excel Wizard var, Web Developer var. Excel ile ilgili birçok şey var. Popüler olan botları burada gösteriyor. Bunları hepsine bakabilirsiniz. Yeni gelen e, botları gösteriyor burada. Gelen yapay zekaları gösteriyor. Oyun botlarını gösteriyor. Tavsiye botlarını gösteriyor. Ve burada çok ciddi bir kaynak var. Bunların hepsini kullanabilirsiniz. Şimdi biz burada esas ben size bugün göstermek istediğim yani buna benzer bazı programlar var. Böyle tüm yapay zekaların bir arada olduğu birçok program var belki. Ama bunun farklı özellikleri de var. Tabii bir kere bu po.com'dan üye olmak istediğinizde e, Amerika dışında olduğunuz için kabul etmiyor veya üye olabileceğiniz ülkeler listesinde Türkiye yok. Sadece telefonunuza indirip bu uygulamayı telefonunuzdan Apple üstünden abone olabiliyorsunuz. Ondan sonra da web sürümünü açabiliyorsunuz veya masaüstü sürümleri var. Onu indirip masa üstünüze kurup masaüstü sürümünüze devam edebiliyorsunuz. Kendini güncelliyor zaten anında. Hemen abone olduktan sonra da hemen tüm taraflarda hazır hale gelmiş oluyor. Aşağı yukarı 800 lira civarında bir aylık abonelik miktarı var. Yani yıllık miktarı daha ucuz toplamı ama tavsiye etmem. Çünkü yapay zeka o kadar çok hızlı gelişiyor ki e, böyle yıllık bir abonelik hiçbir programda almaya değmez diye düşün. Şimdi burada bir uygulama hazırlaması için bir prompt yazacağız ve bunu değişik yapay zekalara denettireceğim. Şimdi ilk önce ChatGPT ile yapalım. Evet, ben daha önce hazırladım. Bana zemin içinde lacivert olan, sayıları sarı olan, görüntüsü derinlik içeren kaliteli bir hesap makinesi uygulaması yapar mısın dedim. Evet, bastık. Şimdi GPT-4 hazırlıyor, kodları yazıyor. İşte burası güzel. Anında burada görebiliyorsunuz. Lift up dediğinizde de yeni bir pencere açıyor. Orada
görebiliyorsunuz. Evet, zemin lacivert oldu. Sayılar sarı oldu. Bu şekilde yaptı. Şimdi bunu bir de Cloud'la deneyelim. Evet, bu da kodları yazıyor. Evet, bu tam sarı lacivert bir hesap makinesi yaptı. Bunda da yeni bir tab açabiliyorsunuz. Bir de aslında buradan gelip şu şekilde bunu sildiğinizde diğer GPT'lerin listesi çıkıyor. Bir de ben burada merak ettiğim Gemini'yi bulalım. Evet, Gemini'nin 1.5 Pro'su var. Ama bot olarak geçtiği için neyse, ona da tekrar yapıştırıp soralım. Evet, kodları yazdı ve program onu uygulama haline getirdi ama gördüğünüz gibi çok istediğimiz gibi olmamış. Bir de Mistral Large ile deneyelim. Evet, gördüğünüz gibi kodları yazıyor. Yazdı, bitirdi. Bakalım gösterecek mi? Yok, bunu da göstermedi. Evet, demek ki bu şeyde en iyisi bizim için Cloud 3.5 Sonnet bizim için en doğrusunu yaptı diyebiliriz. Şimdi burada başka bir prompt deneyelim. Evet arkadaşlar, şimdi başka bir prompt deneyelim. Başka bir uygulama isteyelim. Şimdi ben vakit kaybı olmasın diye yapıştırdım. Bana Türkiye'deki üniversite sınavlarında daha önceki sorular örnek alınarak bu sene çıkması muhtemel olabilecek 10 soruluk test uygulaması hazırla. Bu soruların cevapları bitince sonucu göster. Yanlış soruların doğru cevaplarını da tek tek göster. Bunlar bittikten sonra yeni 10 soruluk test hazırla. Konular tarih soruları ile başlayıp daha sonra coğrafya, matematik gibi ÖSS'de çıkan tüm konularla ilgili 10 soru şeklinde devam etsin. Böyle bir uygulama hazırla dedik. Şimdi ilk başta GPT var. GPT ile gidelim. GPT bunu yapamadı gibi gözüküyor. Evet. Şimdi Cloud'a geldik. Kodları hazırlıyor. Evet, hazırladı. Bakalım nasıl? Evet. Birinci soru: Osmanlı Devleti'nin kuruluşu tarihi ne zamandır? 1299 diyelim. Yani ikinci soru: İstanbul'un fethettiği yıl Fatih Sultan Mehmet'in hangisi? 1453 diyelim. Testi bitir dedik. Tekrar Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş tarihi nedir? 1923 dedik. Kanuni Sultan Süleyman padişahlık dönemi hangi yıllar arasındadır? Ee, Ben de çok bilmiyorum. Yani şunu işaretleyelim. Doğru veya Çanakkale Savaşı hangi yıllar arasında gerçekleştirmiştir? 1917-18'i deneyelim. Tarihi Kurtuluş Savaşı'nın başlangıç tarihi olarak kabul edilen olay hangisidir? Atatürk'ün Samsun'a çıkışı diyelim. Türkiye'de çok partili hayata geçiş hangi yılda olmuştur? 1950 diye biliyorum. Hangi anlaşmayla Osmanlı Devleti resmen sona ermiştir? Lozan Anlaşması diyelim. 9. soru: Türkiye'nin NATO'ya üye olduğu yıl hangisidir? 56 olabilir. Latin alfabesine geçiş hangi yılda gerçekleşmiştir? Yani 1926 diyelim. Deneyelim. Evet, burada şimdi bizim tarih testindeki cevaplarımız çıktı. Doğru, 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 doğru. 5. soru yanlış. 1915 16'ymış. 6. soru doğru. 7. soru yanlış. Doğru cevap 1946'ymış. 9. soru yanlış. Doğru cevap burada ve 10'da 6. Sonraki teste geç dediğimizde bakalım ne yapıyor. Evet, burada
takıldı. Bunu Cloud yapmıştı. Şimdi tekrar GPT'ye soralım. Evet. GPT de bunu yapamıyor. Sadece soruları hazırlayıp veriyor. Böyle bir uygulama yapamıyor arkadaşlar. Şimdi başka bir prompt hazırlayıp tekrar soralım. Yine Cloud'u seçtim ve dedim ki bana çeklerin veya senetlerin ortalama vadesini hesaplayabilecek bir uygulama hazırla. Her girişten sonra yeni giriş penceresi aç. Bu pencere tarih, banka miktar ve bugünkü tarihten kaç gün sonra olduğunu gösteren pencere, adet hesabının sonucunu gösteren pencere, girişler bittiyse sonuç düğmesi ekle. Ona basınca çeklerin toplam tutarı, ortalama gün sayısı, ortalama günün tarihini gösteren bir uygulama hazırla. Kutular renkli olsun, sonuç kısmını sayı fontları büyük ve renkli olsun. Evet, basalım bakalım ne çıkacak. Şimdi kodları yazıyor. Evet, böyle bir arayüz yaptı bize. Bunu başka bir tab'da da açabiliriz. Burada da kontrol edebiliriz. Basıyoruz. Buradan takvim çıkıyor. Diyelim ki Aralık ayının 29'una banka HT diyelim. Miktar 1.250.000 diyelim. Girişe ekledik. İkinci çekimizde yapalım ki adatı bulabilelim. Tekrar buraya basalım. Bu sefer 2025 Nisan diyelim. O da 29'unda olsun. Banka HT diyelim. Miktar 1.530.689 diyelim. Yoğun bir rakam olsun. Giriş ekranı dedik. Şimdi 2 tane girdik. Bu 10 tane olur, 20 tane olur. Sonucu hesapla dediğimizde toplam 2.780.689 liralık toplam tutar olmuş. Ortalama gün 390 gün olmuş. Yani ortalaması 23.9.2025'e gelmiş. E, Niye böyle oldu? Biz bunu 2026 29.4.2026 olarak girmişiz. Bu 25 olacaktı. O yüzden de ortalama 390 gün olunca 23.9 2025'e geldi. Burada da nasıl yaptığını anlatıyor size, özelliklerini anlatıyor. Ve bunu geliştirmek isterseniz de burada tekrar yavaş yavaş şunu da ekle, bunu da ekle diyerek bu uygulamayı geliştirebilirsiniz. Yani şuradan da evet, bunu bir de GPT-4o'ya soralım. O da kodu yazıyor, hazırlıyor. Bakalım onda nasıl çıkacak. Evet. Aşağı yukarı aynı şekilde bir şey çıktı. Birbirine benzer. Bizim prompt'tan aldıkları şeyle bir ortalama vade hesaplayan bir program yapmış olduk. Arkadaşlar, burada kullanabileceğiniz birçok bot var. Spesifik olarak hazırlanmış bazı konularda. Örneğin Excel ile ilgili işleriniz varsa Excel ile ilgili bir bot veya ürün tanımlaması için ayrı bir bot. Resim yapma, kelimeden resim üretme, cümlelerden resim üretme için ayrı botlar var. Bunların hepsini deneyerek size faydalı olanları içinden seçip kullanabilirsiniz. E, Kısaca anlatmaya çalıştım. Aslında başka birçok özellik daha var. Ama yavaş yavaş sizler de bunu çözersiniz diye düşünüyorum. Ben aşağıya Po'nun linkini bırakacağım. İsterseniz oradan linkten de web sayfasına gidip gözlemleyebilirsiniz. Netice itibariyle işimizi kolaylaştıran, hayatımızı kolaylaştıran, tüm yapay zekaları gösteren aşağı yukarı bir uygulama ve istediğimizi kullanabiliyoruz onun içerisinde. Fiyatı biraz yüksek olmasına rağmen bence kullanışlı bir uygulama. Denerseniz ücretsiz kısmıyla en azından
O farkı siz de görürsünüz. Size böylece yayını kapatmadan önce tekrar sizlere abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın diyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık diyorum.